Değerli arkadaşlar, bugün İstanbul'un fethini zorunlu hale getiren sebepleri ele alıyoruz. Bu fethin askeri, coğrafi, siyasi, ekonomik ve stratejik yönlerine göz atacağız. Daha önce yayınladığımız Fatih ve İstanbul'un fethi başlıklı videomuzda fethin muazzam manevi iklimini ve tarihsel önemini detaylıca konuşmuştuk. O videonun linkini de açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. İstanbul'un fethinden hemen önce Bizans İmparatorluğu çok zor durumdaydı. Gittikçe genişleyen Osmanlı toprakları arasında adeta sıkışıp kalmıştı. Bir zamanların devasa imparatorluğu artık çok küçülmüştü. Sadece İstanbul ve Marmara sahilindeki bazı kasabalardan ibaretti. Hem Anadolu'da hem de Rumeli'de geniş topraklara sahip olan Osmanlı için bu şehri almak artık kaçınılmaz bir mecburiyetti. Çünkü devletin her iki yakadaki toprakları ancak bu şehrin alınmasıyla birbirine bağlanabilecekti. Balkanlarda Türklerin kesin ve kalıcı bir şekilde yerleşmesi de ancak İstanbul'un fethiyle mümkündü. İstanbul'un fethini zorunlu kılan başka önemli sebepler de vardı. Bunların başında Bizans imparatorlarının bitmek bilmeyen fitneleri geliyordu. Osmanlı Devleti aleyhine sürekli gizli planlar yapıyorlardı. Selçukluların Anadolu'ya, Osmanlıların Rumeli'ye yerleşmesinden sonra düzenlenen Haçlı seferlerinin çoğu İstanbul'da hazırlanıyordu. Bizans imparatorları Anadolu'da Türk birliğinin kurulmasını önlemek istiyordu. Bu amaçla Anadolu beyliklerini defalarca Osmanlı'ya karşı kışkırttılar. Ayrıca saltanat iddiasında bulunan şehzadeleri himaye ettiler. Böylece Osmanlı Devleti'ni daima bir iç savaş tehdidi altında tutmaya çalıştılar. Askeri gerekçeler de fethi zorunlu hale getiriyordu. İstanbul Boğazı son derece kritik bir öneme sahipti. Burası Bizans'ın elinde kaldıkça Osmanlı'nın güvenliği her zaman tehlikedeydi. Osmanlılar bu dönemde Anadolu'dan Rumeli'ye asker sevk ederken büyük güçlükler yaşıyordu. Hatta asker geçirmek için Ceneviz veya Venedik gibi devletlerden gemi kiralamak zorunda kalıyorlardı. Güçlü bir donanmanın yokluğu Osmanlı'yı hem lojistik hem de güvenlik açısından dışa bağımlı kılıyordu. Deniz yoluyla gelebilecek bir Haçlı ordusunun Türkleri arkadan vurması her an mümkündü. Zira o dönemde Osmanlı Devleti böyle bir hareketi tek başına önleyebilecek güçlü bir deniz kuvvetine henüz sahip değildi. Ekonomik nedenler de bu fethi zorunlu kılıyordu. İstanbul konumu gereği tarih boyunca kara ve deniz ticaret yollarının tam merkezindeydi. Bu yüzden şehir çok büyük bir ticari güce sahipti. İstanbul'un alınması Osmanlı ekonomisi için büyük bir canlılık ve refah anlamına geliyordu. Üstelik İstanbul'un fethinin kutsi bir yönü de vardı. Peygamber Efendimizin fethe dair o eşsiz müjdeleri bu askeri hedefe kutsal bir mana kazandırıyordu. Bütün bu hayati sebepleri dikkate alan genç Sultan Mehmet fethe kesin olarak karar verdi. Bu onun için bir varoluş meselesiydi. Onun şu sözleri kararlılığını açıkça ortaya koyuyordu. Nasıl olur da böyle mübarek ve değerli bir şehir, memleketimin tam ortasında bulunduğu halde benim devletim zamanında kafirlerin ocağı, isyancıların yatağı ve azgınların barınağı olur. İkinci Mehmet tahta çıktığında yabancı devletlerin elçilerine oldukça yumuşak ve nazik davrandı. Genç padişahın böyle bir siyaset izlemesinin bir sebebi vardı. Fetih hazırlıklarını çok daha rahat ve gizli bir şekilde yürütmek istiyordu.
Osmanlı'nın komşuları ise bir saltanat değişikliğinden bunalım çıkacağını umuyordu. Fatih bu sinsi durumun farkındaydı. Onlara bekledikleri fırsatı vermemek için Bizans imparatoruna ve Sırp despotuna bazı tavizler verdi. Venedik'le yapılan anlaşmayı yeniledi. Macarlarla da 3 yıllık bir mütareke imzaladı. Bu sırada Karamanoğlu Beyliği de Osmanlı'nın her sıkıntılı anını fırsat bilme siyasetini sürdürüyordu. Karamanoğlu İbrahim Bey daha önce kaybedilen toprakları geri almak için harekete geçti. Alanya üzerine yürüdü ve Batı Anadolu'da isyanlar çıkarmaya çalıştı. Genç padişah vakit kaybetmeden Karaman topraklarına girdi. İbrahim Bey Osmanlı'nın ezici gücü karşısında tutunamadı ve derhal barış istedi. Fatih bu meselelerle uğraşırken Bizans İmparatoru yeni isteklerde bulundu. Şehzade Orhan için verilen paranın artırılmasını istedi. Aksi takdirde şehzadeyi serbest bırakmakla tehdit ettiler. İkinci Mehmet elçileri büyük bir sükunetle dinledi. Kesin cevabı yakında Edirne'de bildireceğini söyleyerek onları geri gönderdi. Padişah dönüş yolunda İstanbul Boğazı'na geldi. Anadolu Hisarı'nın tam karşısına devasa bir hisar yapılmasını emretti. Rumeli Hisarı'nın inşasıyla hem geçişler emniyete alınacak hem de Karadeniz'den Bizans'a gelecek yardımlar önlenecekti. İnşaat 26 Mart 1452'de başladı ve sadece 4 ayda tamamlandı. Artık Boğaz'dan geçecek her gemi Osmanlı'nın iznine tabiydi. Sultan Mehmet hazırlıkları inceleyip Edirne'ye döndü. Burada devletin kaderini belirleyecek büyük bir divan topladı. Bazı paşalar kuşatma fikrini desteklerken bazıları ihtiyatlı davranarak muhalefet etti. Sultan Mehmet burada tarihe geçecek bir konuşma yaptı. Cihadın kolay olmadığını, ecdadın bu vatanı büyük emeklerle miras bıraktığını hatırlattı. Türklerin zorluklar karşısında asla ümitsizliğe düşmediğini vurguladı. İstanbul fethedilmedikçe devletin güvenliğinin daima tehlikede kalacağını kesin bir dille ifade etti. Edirne Meclisi'nde savaş kararı alındı. Tüm bölgelere emirler gönderilerek bahara kadar tüm hazırlıkların bitmesi istendi. İslam alemine fetih ilanları yapıldı. Surları yerle bir edecek devasa toplar dökülmeye başlandı. Bu sırada Bizans'ta kargaşa ve huzursuzluk vardı. Halkla yönetim arasında büyük bir kopukluk yaşanıyordu. Bizans yönetimi batıdan yardım almak için kiliseleri birleştirme kararı aldı. Ancak İstanbul halkı buna sert tepki gösterdi. Şehirde bir Latin şapkası görmektense Türk sarığı görmeyi tercih edeceklerini açıkça söylediler. Genç Sultan 23 Mart 1453'te ordusuyla Edirne'den hareket etti. 5 Nisan'da Topkapı önünde otağını kurdu. Padişah boş yere kan dökülmemesi için imparatora elçi gönderdi ve şehri teslim etmesini istedi. İmparator surlarına güvenerek bu teklifi reddetti. Nihayet 6 Nisan 1453 günü büyük topların ateşlenmesiyle tarihi mücadele başladı. Kuşatma sürerken Sultan Mehmet son bir teklif daha yaptı. 23 Mayıs'ta imparatora haber göndererek şehri teslim ederse hazineleriyle gidebileceğini bildirdi. İmparator bu son şansı da geri çevirdi. Bu sırada Macar kralı da Osmanlı'yı yeni bir Haçlı seferiyle tehdit etti. Sultan Mehmet 27 Mayıs'ta meclisi tekrar topladı ve kuşatmanın sonuna kadar sürmesine karar verildi. 28 Mayıs gecesi ordugahta her yer aydınlatıldı. Hazırlıklar tamamlandı. Kuşatma boyunca yükselen tekbir ve mehter sesleri İstanbul semalarını dolduruyordu.
Sabaha karşı Sultan Mehmet hücum yerine geldi. Şafakla birlikte büyük taarruz başladı. Türk askeri tekbirler eşliğinde hendekleri aşarak surlara merdivenleri dayadı. Tarihin gördüğü en müthiş çarpışmalardan biri yaşanıyordu. Ulubatlı Hasan adındaki yiğit Yeniçeri ok yağmuru altında surlara çıkmayı başardı. Türk bayrağını kalenin burcuna dikti. Ulubatlı orada şehit oldu ama o bayrak bir daha asla inmeyecekti. Türk askeri gediklerden içeri girmeye başladı. Bizans imparatoruysa bu çatışmalar sırasında hayatını kaybetti. 29 Mayıs Salı günü Türkler şehre tamamen hakim oldu. Genç padişah büyük bir merasimle İstanbul'a girdi ve doğruca Ayasofya'ya gitti. Ayasofya önünde atından inen Fatih, korkuyla ağlayan halka, bugünden itibaren hayatlarınız ve hürriyetiniz için korkmayınız sözleriyle emniyette olduklarını bildirdi. Fatih halka hiçbir kötülük yapılmamasını emretti. Herkesin evine huzur içinde dönmesini istedi. Ayasofya'ya büyük saygı gösterdi ve mabede zarar vermek isteyenleri engelledi. Son olarak buranın camiye dönüştürülmesini emrederek İstanbul'u bir İslam şehri olarak mühürledi. Böylece İstanbul ebedi bir Türk yurdu haline geldi. Bu videomuzda İstanbul'un fethini her açıdan ele aldık. Coğrafi konumdan askeri stratejiye kadar bu fethin neden bir zorunluluk olduğunu anlatmaya çalıştık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.